Herkese merhaba. Bugün sadece 3 malzeme ile çok güzel bir ana yemek yapacağız. Haydi tarife başlayalım. Ben az kişiye yapacağım için malzemeleri az kullandım ama siz kişi sayısına göre malzemelerinizi artırabilirsiniz. 2 adet yeşil biber ve biraz da mantar kullandım. Önce biberleri yemeklik olacak şekilde doğradım. Daha sonra da mantarları doğramaya başladım. İstediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Bu iki malzeme bizim iç malzememiz olacak. Yani tavuğa saracağız. Tavuğun içerisindeki harcı olacak. Çok lezzetli olacak arkadaşlar. Dilerseniz farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Biz en basit haliyle bu şekilde yaptık. Dediğim gibi istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Biz sadece yeşil biber kullandık. Siz isterseniz kırmızı biber kullanabilirsiniz. Soğan kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Uygun bir tavanın içerisine gördüğünüz gibi 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettikten sonra biberlerini ekliyoruz ve onları kavurmaya başlıyoruz. Gerçekten az ama öz malzeme ile çok lezzetli bir yemek yapıyoruz. Biber kavruldu. Üzerine mantarını ilave ediyoruz ve onları da pişirmeye başlıyoruz. Mantarlar yumuşayana kadar pişirdik arkadaşlar. Kendi suyunu salıp tekrar çekene kadar bir pişirme işlemi gerçekleştirdim. Çok aşırı uzun pişirmeye gerek yok arkadaşlar. Zaten fırında da pişmeye devam edeceği için hafif diri de olabilir. Bu bir sorun olmaz. Mantarları çeviriyorum ve pişmesi için kapağını kapatıyorum. Tavuk sarma tarifinde içeriğine ne koyacağınız tamamen size kalmış. İstediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Mantarı pişirmeye bıraktım. Şimdi tavuğumdan parçaları ayırmaya geldi sıra. Önce derisini ayırmaya başladım. Ben gördüğünüz gibi bütün bir tavuk kullandım arkadaşlar. Siz isterseniz direkt pakette satılan tavuk göğsünü alabilirsiniz. Ben dediğim gibi bütün tavuktan parçalar ayıracağım. Diğer türlü paketli alırsanız da yapmanız daha kolay olacaktır. Ama ben size zor olan kısmını göstereceğim. Bence keskin bir bıçağınız varsa çok da zor olmayacaktır arkadaşlar. Ayırırken küçük parçalar halinde de kopabilir. Hiç sorun etmeyin. Onları da bütünleştireceğiz tavuğu sararken. Bu yüzden bu tarif çok rahat bir tarif, çok kolay bir tarif. Eminim herkes yapabilir. Önce derisinden güzelce temizledim. Daha sonra da göğüsleri parçalara ayıracağım. Bu arada deriyi ve kalan kemik parçalarını atmadım. Bir çorba yapımında değerlendireceğim. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Ben tavuğu buzluktan çıkardığım için buzluydu arkadaşlar biraz. Keserken de fark ediliyor zaten. Bütün halinde kopuyor. Bu şekilde kesmekte bir sıkıntı yok. Kesebiliyorsunuz rahatlıkla ama açmaya çalışırken parçalanıyor. Bu yüzden tamamen buzunun çözülmesini beklememiz gerekiyor açarken. Ama şu an gördüğünüz gibi kolayca kesebiliyorum. Açma işlemini buzu çözüldükten sonra yapacağım. Buzluyken bu şekilde parçalara ayırmak daha kolay oluyor yani anlayacağınız. Hiç gözünüz korkmasın, ben yapamam demeyin. Gerçekten kolay bir tarif, çok da lezzetli bir tarif. Gördüğünüz gibi farklı büyüklüklerde kestim. Ben hepsi aynı boyda olsun istiyorum derseniz de aynı parçalara bölmenizi tavsiye ederim. Benimkiler biraz irili ufaklı oldu. Ben mantarları güzelce pişirdim. Üzerine de baharatlarını ekleyeceğim. Biraz tuz, pul biber ve karabiber ekledim. Siz istediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Yemek videolarımda genelde söylüyorum, biz acı pul biber kullanmıyoruz. Dilerseniz kullanabilirsiniz. Şimdi onun altını kapattım ve soğumaya bıraktım. Şimdi parçalara ayırdığım tavuk göğüslerini açmaya başlıyorum arkadaşlar. İstediğiniz şekilde açabilirsiniz. Ben size iki yöntem göstereceğim. Kolaylıkla açabileceksiniz. Sarma sarar gibi saracağımız için tavuğu olabildiğince büyük parçaya ayırmamız gerekiyor. Yani videoda gösteriyorum size. Az önce de söylediğim gibi parçalara ayrılması hiç önemli değil. Onları birleştiriyoruz arkadaşlar. Bir de tavuğu olabildiğince ince açmaya çalışın ki pişerken kalın kalan yerler olursa çiğ kalabilir. Bakın bıçakla arasını aça gayet güzel büyüklüklere getirdim. Çok fazla parçalamamaya dikkat ettim. Bu işlemi yaparken de söylediğim gibi bıçağım keskindi. Kör bir bıçakla bu işlemleri çok zorlanarak yapabilirim. Şimdi bakın görüyorsunuz parçalı bir et var. İnce olacak şekilde açıyorum ve sararken ne demek istediğimi göreceksiniz. Şimdi size ikinci yöntemi göstereceğim. Varsa evinizde böyle bir sarımsak döveceği ile arkadaşlar ezebilirsiniz. Bu yöntem de çok başarılı, çok kolay. Bıçakla yapamam diyenler için gerçekten daha kolay bir yöntem.
Tavuk göğsü biraz hassas olduğu için yavaş yavaş vuruyorum ve parçalanmamasını istiyorum. Burada hafif hafif vurarak eziyorum ve etin açılmasını sağlıyorum. Bütün işlem bu kadar. Size gördüğünüz gibi bütün ayrıntılarını gösteriyorum. Farklı yöntemlerle de yapabilirsiniz. Sert bir tahta kaşıkla da ezebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Tavuk göğsünden büyük parçalar almıştım. Onları da yine ortadan ikiye kesip parçalar haline getiriyorum. Ben gördüğünüz gibi bütün tavuktan parçalara ayırmıştım. Diğer türlü siz hazır paketten alıp kullanırsanız daha eşit parçalarda çıkarabilirsiniz. Bu şekilde irili ufaklı da daha fazla çıkıyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Ben tavuk göğsünü bu şekilde ayırdım. Varsa sizin farklı yöntemleriniz, onu da aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Herkes bence rahatlıkla yapabilir. İki türlü yöntem gösterdim size. Şimdi sıra tavuğu bulayacağımız sosu yapmaya geldi. İçerisine zeytinyağı ekliyoruz. Çok az salça kullandık. İstediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Biz biraz kekik ve tuz kullandık. Dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Malzemeleri ekledikten sonra karıştırmaya başladım. Ben elimle karıştırdım. Siz isterseniz kaşıkla karıştırabilirsiniz. Bütünleşmesi için elimle güzelce karıştırıyorum. Miktar az geldiği için ben üzerine tekrar zeytinyağı ilavesi yaptım. Siz biraz daha bol kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi etleri böyle sosumuza buluyoruz. Eğer imkanınız varsa bir yarım saat 1 saat kadar bekletmenizi tavsiye ederim. Ama ben bekletmeden hemen yaptım. Yemeği pişireceğim borcamı da güzelce yağladım. Daha sonra da sarma işlemine başlayacağım. Bakın etleri güzelce açtım. Elimle de hala açıyorum. Gördüğünüz gibi açılmaya devam ediyor. Şimdi iç malzemesini koyuyorum ve sarmaya başlıyorum. Bu kadar. Tıpkı sarma sarar gibi saracağız. İçerisine istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Ama bana soracak olursanız da az ve öz malzemeyle şahane bir lezzet ortaya çıkarıyoruz. Önce bir düzeltiyorum. Daha sonra sarmaya başlıyorum. Kenarlarını kıvırmadığımı fark ettiğim için açıp tekrar sarmaya başladım arkadaşlar. Kenarlarına malzeme dökülmesin diye kenarlarını sarmayı sakın unutmayın. Gördüğünüz gibi tarif bu kadar. Gerçekten kolay bir tarif. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir tarif. İç malzemesini istediğiniz şekilde yapabileceğiniz bir tarif. Bence mutlaka bir şans verip deneyin. Daha iyi anlaşılması açısından ikinci bir sarma işlemi daha gerçekleştiriyorum. İçerisine malzemesini ekliyorum ve sarma sarar gibi kenarlarından alıp sarmaya devam ediyorum. Bu yemeğe dair anlatabileceğim bütün ayrıntıları verdim. Lezzet olarak çok üst noktalarda. Tavuk yemeğinde farklılık arayanlar için de farklı bir tarif. Bence şans verip denenmesi gerekiyor. Bakın sardım, parçalı olanları bile bütünleştirip sardım. Hiçbir şey olmadı. Şimdi üzerine salçalı suyunu yapacağız ve 200 derece önceden ısıttığım fırında pişireceğiz. Çok az miktarda salça ve su kullandık. Karıştırdıktan sonra üzerine döküyoruz. Gördüğünüz gibi irili ufaklı oldu. Siz isterseniz aynı boyutlarda yapabilirsiniz. Pişti. Şahane görünüyor. Piştiğini tavuğun üzerinin kızarmasından anlayabilirsiniz. Malzemeleri de açıklama bölümüne ayrıntılı şekilde yazacağım. Lütfen videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Herkese iyi günler.